Bu videoda sana adım adım Python'da Nmap'i birlikte kullanarak nasıl bir port scanner aracı geliştirebileceğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu seriye Nmap ile başlamak istedim. Eğer içerik hoşunuza giderse ilerleyen videolarda soket kullanarak nasıl sıfırdan kendi port arama aracınızı yazabileceğinizden de detaylı bir şekilde bahsedebilirim. Emeğimin karşılığı olarak kanala abone olup videoyu beğendiğine göre şimdi detaylı bir şekilde şu kodları inceleyelim. Şimdi script'i beraber yazmadan önce size kendi geliştirdiğim projeden bahsetmek istiyorum. Minik bir proje. GitHub hesabıma gelip aşağı doğru indiğinizde şurada zaten repolarım görünüyor. Şurada offset Python diye bir tane repo oluşturdum. Buraya aslında minik bir arşiv olarak düşünebilirsiniz. Python'la birlikte yazdığım hacking scriptlerini burada depolamayı düşünüyorum. Aynı şekilde zaten şurada Python backdoor var. Bu da zaten geçen bunun videosunu çekmiştim. Python'la birlikte reverse shell nasıl yazılır, soket yapısıyla birlikte. Bu videoda anlattığım, yazdığım kodları da yine aynı şekilde buraya ekledim. Burada duruyorlar. Bu videoda göstermek istediğim ve kendim geliştirdiğim ufak minik bir araç var şurada. Python Nmap Port Scanner diye. Bunun normal Nmap'ten farkı ne? Niye Nmap kullanmayayım da gelip bunu kullanayım diye bir soru oluşabilir. Python içerisinde kullandığımız Nmap kütüphanesi temel olarak bir wrapper. Wrapper nedir? Bir sarmalayıcı aslında. Gidip terminal üzerinden Nmap'i kullanmak yerine bir yazılım diliyle bunu entegre edebiliyorsunuz ve geliştirebiliyorsunuz. Buraya zaten güzel bir readme dosyası ekledim. Burada özelliklerinden bahsettim kısaca. Birazdan hem bu kodun yapısını inceleyeceğiz hem de kendimiz basit bir Python Nmap script'i nasıl yazarız onu görmüş olacağız. Eğer projeyi beğenirseniz, desteklemek isterseniz GitHub hesabıma gidip buradan yıldız verebilirsiniz projeye. Buraya dediğim gibi yeni yazdığım script'leri de ayrıca eklemeyi düşünüyorum. Şimdi hemen repoyu buraya klonlamamız lazım. Hemen repoyu buradan klonlayabiliriz. Şu şekilde gördüğünüz gibi offset Python olarak geldi. Hemen bunun içerisine bir girelim. Gördüğünüz gibi burada bakın zaten iki tane proje yer alıyor şimdilik. Buraya Python Nmap Port Scanner diyerek bu dizinin içerisine girebiliriz. Şöyle bir dizini görüntüleyelim. Yapmamız gereken şey öncelikle burada bir virtual environment, sanal bir ortam oluşturmamız gerekiyor ki gerekli bağımlılıkları yükleyebilelim. Python 3-m venv diyerek bir tane venv dosyası oluşturacağız buraya. Oluşturduktan sonra hemen buradan venv bin activate'i başlatmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu anda sanal ortamı kullanabiliyorum. Yapmamız gereken şey pip3 install dedikten sonra -r ile birlikte şuradaki requirements.txt'yi belirtmemiz gerekiyor. Şu anda kurulumu gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi kurulum başarılı bir şekilde tamamlandı. Şu an aracımı başarılı bir şekilde çalıştırabilirim. Yapmam gereken şey artık Python 3 scan.py diyerek aracımı başlatmak olacak. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir menüsü var. Birazdan size zaten detaylı bir şekilde açıklayacağım. Bu aracı gelin bir makine üzerinde test edelim. Ufak bir testini gösterdikten sonra kaynak kodunu açıp beraber inceleyeceğiz. Size açıklamak istiyorum tek tek. Ayrıca zaten mantığı anladıktan sonra yine basit bir port scanner nasıl yazarsınız hemen ondan da bahsedeceğim. Şimdi ben bu aracı test etmek için Metasploitable makinesini kullanacağım. İnternetten gidip Metasploitable'ı indirebilirsiniz. Şu şekilde bir tane zip dosyası inecek. Bunu hemen çıkartmanız gerekiyor. 7zip ile birlikte buraya çıkar diyebilirsiniz. Makineyi başarılı bir şekilde buraya çıkarttıktan sonra VirtualBox'a geri dönelim. VirtualBox'a geri döndüğümde bakın burada yeni diyor. Yeni kısmına basarak buraya yeni bir sanal makine oluşturacağız. Burada Virtual Machine adı istiyor. Örnek olarak test makinesi. Test diyelim o zaman. Burada işletim sistemini seçmeniz gerekiyor. Linux. Buradan seçmeniz gereken şey Other Linux. Other Linux 64 biti seçebilirsiniz. Öyle aşağı doğru inelim. Bu kısmı ayarlamanıza gerek yok. Önemli olan kısım sanal sabit diski belirlemek olacak. Sizin için yeni bir sanal sabit disk oluşturacak ama bizde zaten var olan bir sabit disk var. O yüzden bunu kullanacağız. Burada var olan sanal bir sabit disk dosyasını kullan kısmından hemen dosyamızı seçmemiz gerekiyor. Buraya şu şekilde ekle diyebilirsiniz. Ekle kısmına geldiğimde zaten dosyayı çıkardığım yerden Metasploitable Virtual Machine diskini buraya ekleyebilirsiniz. Bakın uzantısı şöyle .vmd2 olacak. Seç demeniz yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi bu dosyayı seçecek ve daha sonrasında bitir diyerek bunu bu şekilde buraya ekleyebilirsiniz. Tabi öncesinde yapmanız gereken önemli bir ayar daha var. Kali ile buradaki test makinemiz yani Metasploitable makinesinin ikisinin birbirleriyle iletişim kurabilmesi için network yapılandırmasını doğru ayarlamamız gerekiyor. Bakın şurada A kısmı var. İngilizce kullanıyorsanız network. Yalnızca ana makine ağları diyor. Burası host only ethernet adaptör. Buradan yeni bir adaptör oluşturmanız gerekecek. Ben daha önce oluşturmuştum. Bunu kaldırayım istiyorsanız tekrar birlikte oluşturalım. Sol üstten oluştur diyelim. Hemen şöyle bizim için hızlıca bir host only adaptör oluşturacak. Burada gördüğünüz gibi host only ethernet adaptörünü benim için burada oluşturdu. Şimdi yapmam gereken şey öncelikle Metasploitable makinemi seçip ctrl-s diyerek bunun ayarlar menüsünü açacağım. Network kısmı var. Buraya geldiğinizde default olarak NAT seçili. Buradan yalnızca ana makine bağdaştırıcısı işte İngilizce kullanıyorsanız host only adaptör. Bunu buradan seçiyorsunuz. Bakın zaten ismi de direkt burada geldi. Bir diğer yapmamız gereken şey Kali makinemizi ayarlamak. Buradan yalnızca
ana makine bağdaştırıcısını seçiyorum. Sanal makineler birbirleriyle iletişim kurabiliyor fakat internete bağlanamaz. Burada da bir uyarı çekeyim. Bu arada DHCP sunucusunu etkinleştirmeyi de unutmayın. Şuradan etkinleştirebilirsiniz. Artık kurduğumuz sanal makineyi başlatabiliriz. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde kurulumu tamamlamışız. Şu anda gördüğünüz gibi servisleri ve gerekli olan ayarlamaları bizim için kuruyor. Şimdi sanal makinemiz kurulduktan sonra gördüğünüz gibi şu şekilde bir kısım geliyor. Burada bize zaten default olarak kullanıcı adı ve şifreyi vermiş. Peki biz neden burada Metasploitable sanal makinesini kullanıyoruz? Hem içerisinde çok fazla portun açık olduğu, delik deşik olan bir makine. Zaten biz burada kendi yazdığımız bir aracı test edeceğiz. O yüzden Metasploitable burada en iyi seçeneklerden bir tanesi. Hemen msfadmin diyerek giriş yapabilirsiniz. İngilizce klavye olduğu için yazarken dikkat etmenizi öneririm. Daha sonrasında hemen şuraya ifconfig diyerek buradan IP adresimizi öğreniriz. Bakın 192.168.96.3 diye bir IP adresi ataması yapmış bize. Normal bir sanal makine kurduğunuzda CTF çözmek için IP adresinizi NetDiscover ile tarayıp bulabilirsiniz ama zaten şu an NetDiscover'lık bir durum olmadığı için direkt buradan IP adresini alacağım. Şimdi Kali makineme döndüm. Hemen buradan da yine ifconfig komutunu çalıştırarak kendi IP adresimizi öğrenebiliriz. Bizimki 96.5, Metasploitable makinesininki 96.3'tü. Makineye erişebiliyor muyuz test etmek için hemen hızlıca bir ping atalım. 192.168.96.3. Gördüğünüz gibi ISMP paketleri şakır şakır gitti. Demek ki makineye şu an erişebiliyoruz. Fakat internete hiçbir şekilde erişemezsiniz. Mesela google.com diyerek ping atmaya çalıştığımda gördüğünüz gibi bizim şu anda herhangi bir şekilde internet bağlantımız yok. Hemen hızlıca Python 3 scan.py dosyamı çalıştıracağım. Öncelikle bizim olmazsa olmazımız burada bir target belirtmemiz lazım. Ya da şu şekilde de çalıştırabilirsiniz. Chmod artı x verip bunu scan.py'e verebilirsiniz. Daha sonrasında şu şekilde scan.py -t hemen buraya gidip Metasploitable makinemin IP adresini yazacağım. 196.96.3. Şimdi bu temel olarak gidip makine üzerindeki 1024 portu tarayacak. Enter'a bastığımda gördüğünüz gibi bizim için hızlı bir şekilde taradı. Toplam açık port sayısını gösteriyor bize. Toplam şu anda 12 tane port açık bir sistem üzerinde. Nmap çıktısından çok daha farklı bir şekilde getirdi. Nmap normalde bize totalde açık olan port sayısını söylemiyor. Gördüğünüz gibi kendi yazdığınız script'e bunu ekleyebilirsiniz. Burada hemen scan results diyerek bir tablo halinde düzgün bir şekilde tarama sonuçlarını getirdim. Burada mesela FTP, SSH, Telnet, SMTP gibi servisler açık sistem üzerinde. Tabii dediğim gibi bu ilk 1024 portu tarıyor. Bu default bir tarama. Bunun yerine mesela nasıl kullanabilirsiniz? Yine scan.py diyerek hemen target'ımı belirteceğim. Mesela örnek olarak aynı şekilde version diyerek bir de fast scan yapabiliriz. Hemen böyle fast scan parametresini de çalıştıralım ve versiyonlarını da tarayalım bunların. Göz gibi bu sefer de sistem üzerinde 18 tane açık port buldu. Bunların versiyonlarını da getirdi. Bulabildiği versiyonlar da burada yazıyor. Mesela FTP üzerinde 2.3.4 çalışıyormuş. Script taraması da gerçekleştirebilirsiniz. Bakın şu anda biz belirtmediğimiz için script taraması yine boş çıkıyor burada. Nasıl kullanabilirsiniz? Version-sc diyerek mesela burada port da belirtebilirsiniz. Örnek olarak port 21'e FTP sunucusuna hem versiyon hem de default script taraması gerçekleştirebiliyoruz. Enter'a basalım. Mesela hızlıca burada bir script taramasının sonucunu getirdi. Bakıyorum. Mesela gördüğünüz gibi FTP sunucusu Anonymous login'e izin veriyor. Burada port aralığı da belirtebilirsiniz. Mesela diyelim ki işte 21 ve 22'yi tara diyebilirsiniz. Sadece bu şekilde taradı. Gördüğünüz gibi sadece 21 ve 22 numaralı portları taradı. Timing'i ayarlayabilirsiniz. Eğer timing'i ayarlamazsanız bunu default olarak 4 alıyor. Ya da -all parametresiyle birlikte tüm portları da tarayabilirsiniz. Örnek olarak mesela gidip şöyle bir şey yapabilir misiniz? İsterseniz timing'i 1 olarak ayarlayabilirsiniz. Gider işkence gibi tarar. 1 saatte tarar, tamam mı? Mesela ne diyelim? -all diyelim. Tüm portları tara. Bunların version'larını da tara. Bu tarama bitmez mesela. Anladın mı? Bu tarama çok uzun sürecek. Çok belli zaten. Makine üzerinde çok fazla açık port var ve çok yavaş tarıyor. Nmap taramalarının çıktılarını daha güzel, daha okunabilir bir formatta geri döndürebilen bir script yazdım. Gidip kendi scriptinizi de kullanabilirsiniz. Kendi scriptinizi de geliştirebilirsiniz bunun üzerine. Mesela gidip bunu daha otomatize eden, hızlandırabilecek bir şekilde önce rast scan taraması yaparsınız. Sonra bunu Nmap ile birlikte konfigüre edersiniz. Daha hızlı taramalar yapabilirsiniz ve bunları daha güzel çıktılarla çıkartabilirsiniz. Ve örnek olarak şundan bahsetmek istiyorum. nanoscan.py'nin içerisine gireceğim. Kodun yapısından da size hızlıca bahsetmek istiyorum. Neyi nerede neden yaptığımız da önemli. Nmap kütüphanesinden zaten bahsedeceğim. Birazdan bir Nmap ile birlikte port taraması yapacağız. ArcPress kütüphanesi temel olarak terminal üzerinden argüman alabilmemizi sağlıyor. Burada Rich kütüphanesi ki en önemli olanlarından bir tanesi bu. Rich Table ve Rich Console kısmında bizim daha güzel çıktılar üretmemizi sağlayan bir kütüphane aslında. Yine buradan sadece Table ve Console'u buraya import etmişiz. Onun dışında burada menü kısmı kafanızı karıştırabilir. Menü kısmı şu. nanomenu.py diye de bir dosya var. Aracı ilk çalıştırdığınızda çıkan banner'ı menu.py adında bir dosya içerisine kaydettim. Bunu tabii class da oluşturdum. Ana kodu kalabalıklaştırmaması için buraya ayrı bir menu.py dosyası ekledim. Hem yardım menüsünü hem de normal default gelen main menüyü burada gösteriyoruz. O yüzden bu menü dosyasını alıp ana scriptimizin içerisine import ediyoruz orada da. Burada bir tane console objesi oluşturuyorum. Rich
kütüphanesini biliyorsanız zaten bu kısımları anlıyorsunuzdur. Resolve Table fonksiyonu burada şu işe yarıyor. Çıktıları yakalıyoruz ya. Örnek olarak portları, bu portun durumunu, servisini, versiyonunu falan. Biz bunları tablo halinde tutmak istiyoruz ki daha okunabilir bir formatta çıktı alalım. Ve daha sonrasında gördüğünüz gibi hatta bunun title'ını ayarlamışım işte tarama sonuçları diye. Satırlar ekledikten sonra for service in services, burada tabi bir tane services parametresi alacağız. Daha sonrasında her bir servisi tek tek gidip buradaki tablomuzun üzerine ekliyoruz burada. Önemli olan ve çok kritik bir fonksiyon, scan fonksiyonu. Aslında asıl olay burada dönüyor. Tarama burada gerçekleşiyor. Burada target, port ve argüman alıyoruz. Bu argüman kısmı nedir? Mesela default olarak mesela -sv'dir değil mi? Bu gider version taraması yapar. Siz bunu Python üzerinde kullanmak istiyorsanız def scan deyip mesela argüman olarak bunu buraya belirtebiliyorsunuz. Şimdilik boş bıraktık burayı ki daha sonrasında manuel olarak eklemeleri ayarlayabilelim. Burada Nmap ile birlikte bir tane port scanner objesi oluşturacağız. Bu aslında network üzerindeki portları tarayabilmek için ve bunu nm diye bir variable içerisine atıyorum. Burada spinner'dan bahsedeyim. Hani şu dönen tarama yapılıyor diye dönen bir tane şey var ya, animasyonlu şey. Spinner deniyor buna. Bu Nmap açık portları taradığı süre boyunca bu dönüyor burada. Altta results diye bir tane liste ve open ports diye bir tane liste oluşturdum. Bu results kısmı sonuçları içerecek. Open ports kısmı da açık olan portları depoladığımız yer. Niçin depoluyoruz açık olan portları? Tarama bittiğinde toplam sistem üzerinde kaç tane portun açık olduğunu göstermek için, kullanıcıya bunu bildirmek için taradığımız her bir portu buradaki open ports listesinin içerisine ekliyoruz. nm.allhost, yani burada biz bir tarama yaptık ya, nm scan dedik. Yaptığımız taramalardan host bilgisini çekeceğiz burada. O yüzden nm.allhost'u kullanıyoruz. Hemen alta indiğimde gördüğünüz gibi host diyerek host'u belirteceğim ve daha sonrasında bu host'un state'ini, durumunu belirteceğim yani. Up mı, down mı? Bakın burada da yazmışım. Tüm protokolleri alıyoruz. Örnek olarak for, tabi bu for döngülerini iç içe yazmanız önemli burada. Burada ne yapıyoruz? Şimdi biz bir host oluşturduk değil mi? Host'u taradı, işte bilgisini gösterdi falan filan vesaire. nm host.all protocols diyerek protokolleri alıyoruz aslında burada. Proto olarak alıyoruz. Yani protokolün kısaltması olarak buraya ekledim. For p in nm host ve proto. Yani host, protokol ve artık almamız gereken önemli kısım port. Bu da p de aslında portun kısaltması. Biz bu noktada artık portla ilgili bilgilere ulaşabiliyoruz. İşte bunun durumu, servis, versiyon hakkında bilgiler edinebiliyoruz. Aşağı doğru indiğimde burada bakın data kısmı oluşturmuşum. Data kısmı içerisinde kullandığı protokol ve port kısmı yer alıyor. Portla ilgili bilgileri data variable içerisine eklemiş oluyorum. Hemen alta indiğimde if data kısmı var. Eğer ki portun durumu, state'i eşit değildir, open, yani eğer ki porttan geri dönen state durumu open'a eşit değilse, state durumu yine aynı şekilde filtered değilse bu sefer geriye ne sonuç kalıyor? Demek ki port kapalı. Hiçbir şey yapma, devam et. Bizim kapalı portlarla bir işimiz yok. Açık portlarla bir işimiz var. Eğer değilse open ports kısmına .append diyerek portu ekliyorum. Bu listenin içerisine ekliyorum ki daha sonrasında buna erişebileyim. Burada service kısmını ayarlıyorum. Ne yapıyor bu? Port üzerinde çalışan servisin ismini getiriyor. Version kısmı var. Bu version kısmı ne yapıyor? Gidip bu servisin versiyonunu getiriyor. Eğer tarama üzerinde versiyon taraması seçmediyseniz bunu default olarak çizgi ayarlayacak. Yani herhangi bir şekilde ayarlamadığı anlamına geliyor version'un. Script taraması sonucu var. Script variable içerisinde de yine aynı şekilde porttan gelen script taraması sonucunu bu variable içerisinde tutuyoruz. Key value şeklinde bu script taramasını daha okunabilir bir formata dönüştürmek için şu şekilde bir yapı var. Bunu yine .join ile birlikte belirtiyoruz. Herhangi bir şekilde boşsa, bir sonuç dönmüyorsa yine aynı şekilde çizgi çekecek. Sonrasında results.append diyerek, hani şurada oluşturduğumuz results diye bir tane liste vardı ya. Bunu .append diyerek önce buraya port numarasını, sonra portun durumunu, çalışan servisi, versiyonunu ve script taramasının sonucunu buraya ekliyoruz. Bakın dikkat edin, script eklemedim. Script taramasını ekledim. Çünkü bunu okunabilir bir formata çeviren yapı burada. Bahsettiğim gibi totalde açık olan portları yazıyoruz ve len diyerek open ports listesinin uzunluğunu buradan alıyorum ve daha sonrasında return results diyerek bu fonksiyonu tamamlamış oluyorum. Alta geliyorum. Main fonksiyonu burada önemli olan kısım. Her şeyi gerçekleştiren, aracı çalışmasını sağlayan önemli bir fonksiyon. Main fonksiyonu. Aşağı doğru indiğimde burada bir tane parser değişkeni oluşturacağım. Bunun içerisinde de terminal üzerinden kullanıcının argüman verebilmesi için gerekli ayarlamaları burada yapıyoruz. Zaten şuraya bir göz aşinalığı vardır. Burada aldığımız argümanları da parse ediyoruz. Bunu da argüman variable içerisine depoluyoruz. Daha sonrasında target'ı args.target diyerek, yani kullanıcının terminal üzerinden girdiği şu target kısmı bizim target'ımız olacak. Bunu target variable içerisine atıyoruz. Port variable'ını oluşturuyoruz. Şu i kısım gidip tüm portları tarayacak. Ne zaman tarayacak? Eğer ki args.all varsa, yani kullanıcı parametre olarak -all vermişse sistem üzerindeki tüm portları tarayacak. Değilse args.port diyerek ya kullanıcının kendi girdiği portu tarayacak ya da default olarak 1 ile 1024 arasındaki portları tarayacak. Eğer ki kullanıcı args.help derse, yani help menüsüne gitmek isterse ya da herhangi bir şekilde bir target girmezse, herhangi bir şekilde bir parametre girmezse bu sefer help menüsünü, yardım menüsünü gösterecek ve return edecek. Nmap argümanları kısmında -p ve -n parametre
parametrelerini ekledim. Neden? Host'un online olup olmadığını kontrol etmesin ve ayrıca DNS çözümlemesi yapmaması için bunu disable etmek için -pn ve -n parametrelerini ekledim. Dilerseniz bunu kaldırabilirsiniz aynı şekilde. Burada timing dediğim gibi timing ayarlanabiliyor. Eğer timingi ayarlamazsanız timingi default olarak 4 olacak. Şu kısımda da gördüğünüz gibi choice kısmı diyerek range adamışım. Yani timing 0 ile 5 arasında bir değer olmalı. Mesela 6 giremezsiniz. Çünkü zaten default olarak Nmap'in içerisinde de timingi 6 olarak ayarlayamayacağınız için burada yine bir kontrol mekanizması ekledim buraya. Default olarak da timingi 4 ayarlıyor. Burada tek tek argümanları kontrol ediyor. İşte örnek olarak -f varsa Nmap argümanı içerisinde -f parametresini ekle. İşte version ve script eklediyse işte version script parametrelerini ekle. Sadece script ise sadece versiyonsa yine bunları ekle diye kontrol yapıları oluşturdum buraya. Daha sonrasında results diyerek burada scan fonksiyonumu çalıştırıyorum. Bunun içerisine target, port ve gerekli argümanları enum-args diyerek bunun içerisine veriyorum. Daha sonrasında çalıştırmamız gereken bir diğer fonksiyon result table fonksiyonu ki çıktıları daha net bir şekilde okuyabilelim. Burada da artık main fonksiyonunu çağırabiliyoruz. Kodun yapısı temel olarak bu şekilde. Detaylı bir şekilde açıklamaya çalıştım. Yine aynı şekilde gidip kendiniz okuyabilirsiniz, kendiniz inceleyebilirsiniz, üzerine geliştirmeler yapabilirsiniz. Eğer öğrenmeye çalışıyorsanız bu çok önemli bir nokta. Şimdi temel olarak mantığı anlamışsınızdır. Temel ve basit düzeyden hemen nasıl bir Python Nmap kütüphanesini kullanarak bir port scanner aracı yazabilirsiniz. Bundan bahsedeyim. nanomain.py diyerek bir tane Python dosyası oluşturacağım. Burada yapmanız gereken şey ilk olarak Nmap kütüphanesini buraya import etmeniz olacak. Şu şekilde nm diye bir tane variable oluşturacağım. Daha sonrasında nmap.portscanner objesini çağırmam gerekecek. Bunu nm variable içerisine atadım. Daha sonrasında ne yapayım? Kullanıcıdan bir target alalım, tamam mı? Bir hedef almamız gerekiyor. Örnek olarak ne diyelim? Mesela input diyelim. Diyelim ki enter an IP adres diyelim, tamam mı? Bir tane IP adresi gir diyelim. Bunu da target variable içerisine atadım. Örnek olarak bir de port girelim. Port olarak ne girebiliriz? FTP portunu tarasın, tamam mı? 21 portunu verdim. Buraya bir aralık da belirtebilirsiniz. İlla 21 yazmak zorunda değilsiniz. Örnek olarak işte git 1 ile 1024 arasındaki portları tara da diyebilirsiniz. Daha sonrasında yapmanız gereken şey artık nm.scan fonksiyonunu çalıştırmak olacak. Yapmanız gereken şey bir target ve port belirtmek olacak. Eğer dilerseniz burada arguments diyerek de bir tane argüman belirtebilirsiniz. Mesela işte -sv diyerek version taraması da yaptırabilirsiniz. Daha sonrasında bir tane for döngüsü oluşturacağım ve for host in nm.all host'u buraya çağırmanız gerekecek ki buradaki tüm hostları inceleyebilin diye. Daha sonrasında benim yaptığım gibi yine aynı şekilde print hemen tabii şuraya fstring yazmamız gerekiyor. Host diyerek gidip buradan mesela buraya host'u yazdırabilirsiniz. Daha sonrasında dilerseniz yine aynı şekilde print diyerek bu host'un state'ini kontrol etmek için mesela buraya state demiştim. Şöyle şunları eşit yapalım. Ben bunlara takıntım var da. Şöyle mesela yine küme parantezi açalım. Buraya da ne diyelim? Şunu diyeceksiniz. nm şu şekilde parantez host dedikten sonra nokta state diyerek ve ayrıca nokta mesela upper fonksiyonunu kullanabilirsiniz burada. Hani büyük harfle çıktı alabilmek için. Normalde küçük harfle çıktı verir. Daha sonrasında yapmanız gereken şey for protokolün kısaltması olduğu için proot yazıyorum. Hani bu çok da şey değil, önemli değil. Buraya istediğiniz herhangi bir ismi verebilirsiniz. Tabi anlaşılır olması önemli. For proot in bu sefer nm host içerisindeki, burası önemli, host'u alacağız. Host içerisindeki all protocols diyerek tüm protokolleri almamız gerekiyor. For p-in yani portun kısaltması, ya buraya direkt port da diyebilirsiniz. For port in bu sefer nm neyi belirteceğiz? Host'u belirteceğiz. Daha sonra neyi belirteceğiz? Protokolü belirteceğiz. Nokta keys fonksiyonunu buraya yazabilirsiniz. Daha sonrasında yapmanız gereken şey artık print. Hemen şöyle bir fstring açacağım. Portu belirtelim buraya. Şu port is desin. Daha sonrasında portun state'ini, durumunu yazmanız gerekiyor. Nm host deyip proot deyip port dedikten sonra şuradan da state yazarak artık bu portun state durumuna erişebilirsiniz. Kodu bir çalıştıralım. Bizden bir IP adresi isteyecek. Localhost'u belirtelim. Ufak bir yazım hatası yapmışız burada. Şurada minnak bir yazım hatası yapmışım. Şurası all host olması gerekiyor. Tekrardan python 3 main.py diyelim. Hemen localhost belirtelim buraya. Gördüğünüz gibi şu anda localhost'umu taradı benim için. Şu anda up olarak görünüyor sistemim. Neden bir sonuç çıkmadı? Çünkü sistem üzerinde benim herhangi bir şekilde açık bir port yok. Şöyle yapabiliriz. Python 3 main.py dersin. IP adresi olarak 192.168.96.3 müydü? 96.3 belirtelim. Bakalım ne çıkacak. Bakın gördüğünüz gibi buraya Metasploitable makinesinin IP adresini verdim. Burada state'i up olarak görünüyor. Sistem açık görünüyor ve bütün açık olan portları benim için listeledi. Mesela kodu daha güzelleştirebilmek için şu şekilde de yapabilirsiniz. Mesela örnek olarak şunun sonuna bir tane \n diyerek new line'a geçsin ki okunabilirliği artsın. Gördüğünüz gibi alta yeni bir boşluk bırakarak daha okunabilir bir formatta
Yazdım. Burada işte 21 is open. Hatta buraya port da yazabilirsiniz. Port yazmayı unutmuşum. Direkt 21 açık, 22 açık diye görünüyor. Tabi tamamen kişiselleştirmesi, ayarlaması size kalmış bir yapı. Port mesela port 21 is open yazdırabilirsiniz. Hemen burada mesela bir tane port scanner oluşturduk. Bir tane hedef oluşturduk. Port dedik. Mesela ilk 1024 portu tarıyor. Tek bir portu da taratabilirsiniz. Örnek olarak işte 21 portunu sadece tarayabilirsiniz. Bak gördüğünüz gibi sadece port 21'i taradı ve hemen uyarısını verdi dedi ki port 21 açık. Temel olarak mantık bu şekilde ilerliyor. Eğer bu seri hoşunuza giderse ilerleyen zamanlarda Nmap'i değil direkt soket kütüphanesini ve thread modüllerini kullanarak nasıl kendi gelişmiş port tarama araçlarınızda yazabileceğinizden de detaylı bir şekilde bahsedebilirim. Buraya kadar izlediysen de aşağıdan abone olup videoyu beğenirsen gerçekten çok çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.